Portföyün 17. ayındayız. Büyük bir değişim var. %100 bedelsiz var. Yeni aldığımız temettüler var. Değişimden kastım da şu an için alımını durdurduğum dev bir şirket. Bu ay bir maçtan gelen bedelsiz sayesinde, %100 bedelsiz sayesinde lotlarımızı 2 katını arttırırken Ege Profil hissesinden aldığımız nakit temettüyle de eklemelerimizi üzerine yaptık. En başta da söylediğim gibi bir hissede alımı durdurdum arkadaşlar. Bu hissede Vestel Beyaz Eşya. Ama bakın alımı durdurdum diyorum. Hisseyi sattım demiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Bu önemli uyarıyı da yapmak istiyorum. Peki neden Vestel hissesini alımlarını askıya aldım? 26.200 liralık her ay yaptığımız alımda 2.600 lirayı nerelere aktarmayı düşünüyorum? Bunun detaylarını, portföyün aylık durumunu size özetlerken Vestel Beyaz Eşya'ya sıra geldiğinde detaylıca açıklayacağım. Finansal özgürlük yolunda sizlere öğretebilmek adına sizlerle birlikte oluşturduğumuz eğitim amaçlı portföyümüzün 17. ay videomuz başlıyor arkadaşlar. Yatırım ve Borsa kanalına hoş geldiniz. Ben Barış Cengizoğlu. İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Ben de çok şükür iyiyim. Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Hemen portföyümüzün güncel durumuna geçmek istiyorum. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Haliyle bilgisayar ekranına geçmemiz gerekiyor. Bilgisayar ekranına geçelim ve oradan devam edelim. Ekranımıza geçtik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi portföyün durumu bu. Altta kocaman şekilde Vespe alımları durduruldu yazıyor. Bunu özellikle söylüyorum. Vespe hissesine geldiğim zaman neden bu alımları durdurduğumu tek tek size açıklayacağım. Bu ay alımları 18 Mayıs'ta yaptım arkadaşlar. 18 Mayıs tarihinde 26.200 lira olarak toplu alımımızı yaptık. Yani 10 hissemiz vardı. 10'a böldük ve her hisseden 2620 TL olarak alım yapmış olduk. Bakalım 18 Mayıs'ta neler yapmışız, neler almışız, portföyümüzün durumu ne olmuş hep birlikte izleyelim. Evet arkadaşlar, Tüpraş'tan 18 Mayıs'ta 10 adet hisse alabilmişiz. 258 liradan 2585 liraya mal olmuş bu bize. Toplam maliyetimiz 176 lirada. Toplam hisse sayımız da 225 adete ulaşmış durumda. İkinci hissemiz ise Aksa. Aksa'ya geldiğimizde yine 18 Mayıs'ta 240 adet alabilmişiz 10 lira 81 kuruştan. Bu da 2599 lira tutmuş. Maliyetimiz de hala Aksa'da 10 lira 62 kuruşlarda. Toplam hisse adedimizde 3628 adete ulaşmış. Enerjisa'ya geldiğimizde ayın 18'inde 18 Mayıs'ta 22 adet hisse alabilmişiz 114 lira 30 kuruştan ve maliyetimiz 78 liralarda devam ediyor arkadaşlar. Enerjisa'da maliyetle hisse fiyatı arasında güzel bir açıklık oluştu. İşte bu bizim istediğimiz şeyler. Her zaman dediğim gibi bu süreç kolay olmuyor. Bazı hisselerde çabuk oluşuyor, bazı hisselerde yavaş yavaş oluşuyor. Sabırla bunun oluşmasını bekleyeceğiz. Oluşmaya başlayan hisselerden biri de Enerjisa. Bu şekilde konuşabiliriz. Toplamda da 502 adet hissemiz var Enerjisa'dan. Ereğli'ye geçtiğimizde ise 18 Mayıs'ta 67 adet hisse alabilmişiz. 38 lira 54 kuruştan. Ereğli'deki maliyetimiz 26 lira 48 kuruş ve toplam hisse adedimiz 1401'e ulaşmış durumda. İşmen'e geçiyoruz hemen. İşmen'de maliyetimiz 41 lira 44 kuruş. En son 18 Mayıs'ta 40 liradan 65 adet hisse alabilmişiz. Toplam hisse sayımız da 957'ye ulaşmış. Ege Profil'e geçiyoruz arkadaşlar. Ege Profil'de bu ay bir temettümüz vardı. Temettümüzü aldık. 760 küsür lira bir temettü yapıyordu arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam. Buna istinaden 778 liralık bir alım yapmış olduk. İlk iki hissede 10 lira 20 lira eksikler vardı. Onu buraya tamamladım. Ayın 18'inde 20 adet gelen temettümüzle bedava Ege Profil hissesi almış olduk. Yine ayın 18'inde 66 adette 38 lira 90 kuruştan Ege Profil alımlarımızı tamamlamış olduk. Ege Profil'de de maliyetimiz 25 lira 67 kuruşlarda kaldı. 1481 adette toplam hissemiz oldu. Geldik Vespe'ye. Vespe'de bu ay alımları yaptım arkadaşlar. Ama bu aydan sonra Vespe'de alımları durdurdum. Videonun en başında söylemiştim. Şimdi bunun nedenlerine geleceğim ama öncelikle alımlarımızı anlatmak istiyorum. 348 adet hisse 6 lira 98 kuruştan almışız. 9 lira 41 kuruş maliyetimiz var. Bakın 9 lira 41 kuruş maliyetimiz var ve biz bu alımlara 17 lira 19 kuruşlardan başlamışız. Toplamda da 3904 adet hissemiz olmuş. 17 ay önce başladık bu seriye. 17 aydır da bir fiil tüm hisseleri biriktirmeye devam ediyoruz.
Vespe de bu hisselerden biri. Şu anda bu portföyde temettü yatırımcılığının en önemli sabır gerektiren noktalarından birinden geçiyoruz arkadaşlar. Bu şirketi aldığımız günden beri fiyatı düşüyor. Malumunuz, zaten listede de hepiniz gördünüz. Üzerine basa basa söylüyorum, alımları askıya aldım, hisseleri satmadım. Yani ben Vespe'yi hala da kötü bir şirket olarak görmüyorum. Bu benim yorumum. Özellikle de üzerine basa basa söylemek istiyorum. Şimdi geçelim nedenlere. İlk neden ihracat baskısı arkadaşlar. Vespe dediğimiz şirket %70 ihracat yapan bir firma. Yani yurt dışına ürün ihraç ediyor. Dev bir şirket. %70 çok büyük bir rakam aslında. Normal şartlarda bu harika, efsanevi bir durumdur. Ancak ülkemizdeki yüksek enflasyon şirketi vuruyor arkadaşlar. Nasıl vuruyor? Hemen size açıklayayım. Ülkede enflasyon var. İşçilik maliyetleri inanılmaz derecede artıyor. Ham madde maliyetleri inanılmaz derecede artıyor. Enerji maliyetleri inanılmaz derecede artıyor. Tabii bunlar artarken TL bazında artıyor. Ama ne dedik? %70 ihraç eden bir şirket dedik. TL bazlı maliyetler inanılmaz derecede artarken döviz kuru maalesef ülkemizde baskılanıyor ve bu maliyetler, yani TL bazlı maliyet artışları döviz kurunun gerisinde kalıyor arkadaşlar. Böyle olunca da ne oluyor? Şirketin gelir kalemleri inanılmaz derecede baskılanmış oluyor. Yani en halk diliyle anlatımı, şirket malı pahalıya üretiyor. Kur baskısı nedeniyle dışarıya satarken hak ettiği değerde satamıyor. Bu en büyük etken. İkinci etken ne? Tabii bizim ülkemizde enflasyon çok fazlasıyla var ama Avrupa'da da iyisiyle kötüsüyle bir enflasyon yaşanıyor. Bunun yüzünden de pazarda bir daralma mevcut arkadaşlar. Avrupa'daki onlara göre yüksek faiz ortamı ve yine onlara göre enflasyon yüksekliği, ekonomik durgunluk, beyaz eşya gibi dayanıklı tüketim mallarına olan talebi haliyle düşürüyor. Ki Vespe'nin kapasite kullanım oranının düşüklüğünden de bunu anlayabiliyoruz zaten. Bu talebin azalması şirketin fabrikalarının tam kapasiteyle çalışmasına engel oldu ve operasyonel karlılığı ciddi manada düşürdü. 2025 yılını yurt içi ve ihracat satışlarında toplamda %25 daralmayla kapattılar. Bu da ciddi bir oran. Son açıklanan bilançoda 1,3 milyar gibi bir zararı var. Ama bu zarardan öte benim baktığım borçlanma, daha doğrusu yüksek faiz ortamında taşınan borç yükü. Net borcun FAVÖK oranı şu anda 7,8. Bu da yüksek bir oran olarak görülür temel analizde ve bunun sonucunda da bu oran finansal karlılığı yutuyor arkadaşlar. Bu yüzden Vestel Beyaz Eşya'nın alımlarını askıya alıyorum. Bakın sattım demiyorum, askıya alıyorum diyorum. Şöyle bir özetleyecek olursak, Vestel Beyaz Eşya kötü bir şirket mi? Kesinlikle hayır. Üretim gücü olsun, tesisleri olsun, pazar payı olsun. Bunların hepsi yerinde duruyor, daralmalar olsa da. Ancak şu anda makroekonomik konjüktür, işte baskılanan kur, yüksek faiz, enflasyon, Avrupa'daki daralma, Vestel Beyaz Eşya'nın tam bunların ortasında kalmasına sebep oluyor. Bana göre döngüsel olarak dip dönemini yaşıyor. Piyasal olarak demiyorum, bakın döngüsel olarak diyorum ve üzerine de bu sene haklı olarak temettü vermeyecekler. Yönetim kurulu böyle bir karar aldı. O yüzden Vestel Beyaz Eşya'nın alımlarını askıya aldığımı belirtmek istiyorum. Temettü yatırımcılığı böyle bir şey. Bazen rüzgarı arkamıza almamız gerekiyor. Bunun için de beklememiz gerekiyor. Yani hisse düşerken değil, bazen de hisse toparlanıp yükselmeye başladıktan sonra alımlara devam etmemiz gerekiyor. 3900 küsür lotomuz var elimizde. Bunların bir tanesini bile satmadım. Bu ay alımlarımı yaptım. Bu aydan sonra Vestel Beyaz Eşya'yı askıya aldım ve buradan kalan 2620 lirayı o ay için gözüme kestirdiğim bir hisseye eklemeyi düşünüyorum. Yine onun videosunda da neden o hisseye eklediğimi de açıklayarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Vespe tarafında da biraz önce anlattığım makro dengeler düzelmeye başladığında, özellikle döviz ve enflasyon makası kalıcı olarak düzelme sinyali vermeye başladığında alım tarafını oturup yeniden değerlendireceğiz bilançolara göre. Vespe'deki durumu kısaca böyle özetleyebilirim arkadaşlar. Şimdi geçelim sıradaki hissemize. Sıradaki hissemiz BİMAŞ. Videonun başında söylediğim gibi %100 bedelsiz aldık BİMAŞ'tan ve lot sayımız 64'ten 128'e çıktı. Maliyetimiz de şu an için 283 lira. BİMAŞ'tan da 18 Mayıs'ta 7 adet hisse alabildik. 396 liradan toplam hisse sayımız da 135'e ulaşmış oldu böylelikle. Yunisa'ya geçiyoruz. Yunisa'dan da 252 adet hisse almışız. 9 lira 96 kuruştan.
Maliyetimiz 7 lira 04 kuruş ve toplamda 5366 adet hisseye ulaşmış durumdayız. Doğuş Otomotiv'e geldiğimizde ise 18 Mayıs'ta 15 adet hisse alabilmişiz 179 lira 10 kuruştan ve toplam maliyetimiz 192 lira 35 kuruş olarak devam ediyor. 214 adet de toplamda hissemiz var Doğuş Otomotiv'den. Ana sayfaya geçmeden önce hemen şurada Ege Profil'den aldığımız temettüyü göstermek istiyorum arkadaşlar. Temettüler sekmesine tıkladık. Ege Profil'den 761 lira temettü almışız. Geçen sene bu 180 liraymış. Yanlış hatırlamıyorsam Ege Profil'de Temmuz ayında aynı oranda bir taksit daha var arkadaşlar. O da Temmuz'da buraya eklenecektir. Bu yıl için şu ana kadar aldığımız temettüler 11.896 lira. Geçen videoda belirtmiştim. 12.000 lira diye küçümsemeyin arkadaşlar. Daha alacağımız temettüler var. 12.000 lira 12.000 liradır. Aylık 1.000 lira bir faturanızı bile ödese size bedavaya gelen paradır. Bunu asla unutmayın. Şimdi geçelim portföyümüzün ana sayfasına. Ana sayfaya geldiğimizde ise gördüğünüz gibi kar zarar durumumuza bakalım hemen. Tüpraş'tan %41, Aksa'dan %1.3, Enerjisa'dan %46, Ereğli'den %43.5, Ege Profil'den %50, BİMAŞ'tan %39.2, Yunisa'dan %41.2 kardayız. Zararda olduğumuz hisseler var mı? Var. İşmen'den %6.8, Vespe'den %27.3 ve Doğuş Otomotiv'den %5.4 zarardayız. Bugüne kadar toplam 386.296 lira para yatırmışız. Bu rakamın ulaştığı güncel tutar da 472.280 lira olmuş. Yani 85.984 TL karımız mevcut. Temettüleri de bunun üstüne eklediğimiz zaman 102.125 lira portföyümüz karlı olarak gidiyor şu an için. Burada portföy ağırlıklarımızı görüyorsunuz. Hemen hemen birbirine yakın zaten. İstediğimiz de buydu. Bu şekilde devam ediyoruz. Birazcık hisse adetlerimize bakalım. Tüpraş 225, Aksa 3628, Enerjisa 502, Ereğli 1401, İşmen 957, Ege Profil 1480, Vestel BDÇ 3904, BİMAŞ 135, Yunisa 5366, Doğaç'tan da 214 adet hissemiz mevcut toplamda ve portföyümüzün Mayıs ayı performansı da bu şekilde, 17. ay performansı da bu şekilde. Bu videoyu ben 21 Mayıs'ta çekiyorum. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Şu andaki güncel fiyatlar 21 Mayıs'tır. Alımlar 18 Mayıs'ta yapılmıştır. Şu önemli uyarıyı da yapmak istiyorum. Bu hisselerin hiçbiri asla yatırım tavsiyesi değildir. Bu hisselerin hepsini takipçilerimizle beraber seçtik. Oy sonucu seçtik. Sadece ve sadece temettü yatırımcılığının nasıl ilerlediğini sizlere anlatabilmek adına, temettü yatırımcılığının ne olduğunu sizlere anlatabilmek adına yapılmış bir eğitim portföydür arkadaşlar. Bunun da bilgisini önemli vermek istiyorum. Şimdi geçelim kamera tarafına. Oradan devam edelim. Evet, portföyümüzün 17. ay özetini yaptık. Vespe'yi neden askıya aldığımızı sizlere detaylı şekilde anlatmaya çalıştım. Bir maçtan %100 bedelsizimizi aldık, cebimize koyduk. Bundan sonra fiyat yükselişleri bir maçta çok önemli olacak bizim için. Ege Profil'den temettümüzün ilk taksitini aldık ve oradan gelen parayla yine Ege Profil listesi alıp portföyümüze eklemiş olduk. Karımıza, zararımıza baktık ve bu şekilde portföyün 17. ayını doldurduk. Hemen burada araya girerek bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz kanal ücretsiz bir kanal. Herhangi bir ücrete tabi hiçbir şey yok kanalda. Ve sizlerin aboneliği, sizlerin beğenisi sayesinde ben motive olup bu videoları çekiyorum. Emin olun 17 ay boyunca bu hisseleri tek tek alıp tek tek takip etmek, tek tek bunları size anlatmak, tek tek bu yolculuğu size göstermek kolay bir şey değil. Ömrüm yettiği müddetçe de bu portföy bu şekilde devam edecek ki temettü portföyünün 5 yıldan sonra çok daha fazla kazandırdığını size ispatlamaya çalışacağım. Temettü yatırımcılığının gerçekten iyi bir şey olduğunu, kazandıran bir şey olduğunu size ispatlamaya çalışacağım ve bunu ispatlayacağıma eminim ömrüm yeterse. Bu yüzden sizlerden bir ricam olacak. Sizlerin aboneliği sayesinde, sizlerin yorumları sayesinde, sizlerin beğenmeleri sayesinde ben motive oluyorum ve bu motivemin kırılmasını istemiyorum. Bu yüzden kanala abone olup videoyu beğenip yorumlarınızı da esirgemezseniz memnun kalırım. Hatta Vespe ile ilgili sizin düşünceleriniz nelerdir ve bu Vespe'den kalan parayı ne yapabiliriz, hangi hisselere yöneltebiliriz, bunları da yazarsanız çok daha memnun olurum. En azından birbirimizle etkileşimde oluruz ve birbirimizle fikir alışverişinde oluruz diye düşünüyorum. Buraya kadar beni izleme zahmetinde bulunduysanız çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.